Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda yine yapılışı çok kolay, çok hızlı ilerleyen bir örgü modelin anlatımını yapacağım. Model çok amaçlı, nerede isterseniz orada kullanın. Ben bu modeli çantalara çok yakıştırıyorum. Bebek yeleklerine çok güzel olur. Hatta kendinize bile yazlık bluz, hırka, süveter gibi ne isterseniz tabi orada değerlendirebilirsiniz. Bebek battaniyesinde de çok güzel olur. Bebek battaniyesinde yaptığınızda altına astar diktiğinizde kışlık, astar dikmediğinizde mevsimlik olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Dilerseniz tek renk yapın, dilerseniz iki renk yapın. Ben iki renk tercih ettim. İki renk olursa sanki daha güzel oluyormuş gibi geldi bana. Tabii ki de tercih sizindir. Burası modelimin ön yüzü. Burası ise modelimin arka yüzü. Çift taraflı da kullanabileceğiniz bir model. Ön tarafı da çok güzel, arka tarafı da çok güzel olan bir model arkadaşlar. Modelimiz 4'ün katları artı 2 zincirden oluşuyor. Yani 4'ün katları olarak zincirlerinizi çekin. En sonunda fazladan 2 tane zincirlerinizi eklediğinizde modeliniz tam çıkacaktır. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçiyoruz. Ayrıca modelimiz 2 sıranın tekrarlarından oluşuyor arkadaşlar. Bunu bir kenara bırakıp kullandığım malzemeleri sizlere göstermek istiyorum. Bebe yünleri kullanıyorum. 2 tane ip kullanıyorum. 3 numaralı bir tığ tercih ediyorum. Elinizin sıklığına göre tığ numaranızı küçültüp büyütebilirsiniz arkadaşlar. Zincir çekerek başlıyoruz modelimize. İlk olarak sıkılaştırma zincirimi yaptım. Yani bu şekilde kilit zincirimi yaptım. Daha sonra 4'ün katları olarak hesaplıyorum. Ben şimdi 18 tane zincir çekerek başlıyorum. Siz diyelim ki bebek battaniyesini yapıyorsunuz. 4'ün katları olarak zincirlerinizi çekin. 1 metre zincirlerinizi çektikten sonra modelinizi üzerine kurabilirsiniz arkadaşlar. 18 tane zincirlerimi çekiyorum hemen. Tane zincirlerimi bu şekilde çektim. Daha sonra tığımın başına hiç dolamadan sıradaki zincirime batarak bir tane sık iğnemi yaptım. Yanındakine batarak başına hiç dolamadan bir tane sık iğnemi yaptım. Sık iğne tığımızın başına hiç sarmadan tek seferden çektiğimiz oluyor. Bu şekilde başına hiç dolamadan sıradakine batarak bir sık iğne. Başına hiç dolamadan sıradakine batarak bir tane sık iğne. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde gidelim. Bu sırada hesapladığınızda modelinizi 4'ün katları artı bir tane fazladan kalması gerekiyor. Bir tane zincire yaptık. Dönüş yaptığımız için bir tane zincirimiz oradan gitti. Bir tane de çıkış noktası için fazladan bir ilmeğimizi ekliyoruz. Sıramın sonuna kadar geldiğim toplamda şu anda 17 tane sık iğnelerim var. 18 zincir yapmıştım. Bir tane dönüş zincirim oldu. Geride 17 tane sık iğnelerim kaldı. Şimdi burada 6 tane zincirlerimi çekiyorum. Elinizin sıklığına göre zincir sayısını çoğaltıp azaltabilirsiniz. 3, 4, 5 ve 6 tane zincirlerimi çektim. Örgümü çevirdim. Başına 2 defa doladım. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Sık iğnelerimiz var, görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen birinci sıramın başka bir tığ yardım alayım ben hemen. Şu tığımla göstermek istiyorum. Bakın bu benim birinci sık iğnem. Birinci sık iğnemin 2 katından değil de sadece tek katından, kendime taraf değil diğer taraftaki tek kanadından alıyorum. 2 defa sardım. Kendime taraf değil diğer taraftaki tek kanadından aldım ve 2 taneyi geçtim. Geride 3 tane kaldı. Başına bir doladım.
hemen sıradakinin tek kanadından alıyorum. Diğer taraftaki kanat. Kendimize taraf olan kanadından almıyoruz. Tekrar 2 tanenin içinden geçtim. Başına sardım. Sıradaki yuvadan aldım tek kanadından. 2 defa geçtim. Başına sardım. Sıradakinden aldım. Şu şekilde 2 taneden geçtim ilk olarak. Geride 6 tane kaldı. 4 tanesinden tekrar geçtim. 3 tane kaldı. 2 taneden geçtim ve yine 2 taneden geçtim. Böylece burayı tamamlamış olduk. Şimdi bu ara boşlukta bir fıstık yapıyoruz ama fıstığımızın boyunu uzatmadan normal yarım trabzan yapar gibi. Başına sardım. Şöyle ara boşluğa batıyorum. 1. Başına sardım. Yine 2. Başına sardım. 3. Başına sardım. 4 tane doladım. Hepsini tek seferde çektim. Ve bunu kapattım. Kapattıktan sonra bir tane de zincirimi çektim. Yine 2 defa sarıyorum. Hemen sıradaki yuvaya. Tek kanadından batıyorum. Ve bir defa 2 tane ipimden geçtim. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Tekrar 2 3 4 tane aldım. Önce 4 taneyi çekiyorum. Daha sonra 2, daha sonra 2. Şöyle. Yine ipimi sardım. 4 dolamalık fıstık yapacağım. 1. Fıstığınızı boyuna uzatmayın. 2 3 4. Tek seferde bunu hepsini çektim. Kapattım. Bir tane zincirimi yaptım. Yine aynı işlem. 2 defa sarıyorum ve hemen sıradaki sık iğneden tek kanadından alıyorum ve bir defa çektim. 1. Hemen sıradakine yine aynı. 2 3 4. Önce 4 taneyi tek çektim. Daha sonra 2 2. Başına sardım. 4 dolamalık bir fıstık yapıyoruz. Fıstığınızın boyunu uzatmayın. Çakma trabzan boyunda kısa kalsın. Tek seferde kapattım. Bir zincirimi yaptım. 2 defa sardım. Sıradaki yuvadan bir çektim. Hemen sıradakinden yine bir defa çektim. Sıradakinden bir defa çektim. Sıradakinden bir defa çektim. Toplamda 4 tane oldu. İlk 4 taneyi çektim. Sonra 2 2. Hemen ara boşlukta 4 dolamalık bir fıstığımı yaptım. Tek seferde kapattım. Bunu kapattım. Çıkış noktası olduğu için zincir çekmiyorum. Zincirimi çekmeden başına 1 2 defa doladım. Son yuvadan sık iğne alıyorum. Bakın arkadaşlar, son yuvadan sık iğne aldım. Her iki tarafa da battım. 1 2 3 4 defa da çektim. Bu şekilde 4 defa da çektim. Bir zincirimi yaptım, örgümü çevirdim. Hemen göstermek istiyorum yine tığımın yardımıyla. Burada bir tane sık iğne var, görüyorsunuz. Bunu her iki tarafından sık iğne olarak alıyorum. Bunu her iki tarafından sık iğne olarak aldım. Daha sonra yine tek taraflı alıyorum. Hemen ipimi alayım. İpim bitti elimdeki. Tek taraflı arkadaşlar, şöyle bakın, düz örgü gibi duruyor, görüyorsunuz. Zincirlerimiz var. Yine tek kanadından alıyoruz. Parmağım tarafındaki kanadından tek olarak aldım. Sık iğne yaptım. Parmağım tarafındakinden aldım. Tek olarak sık iğne yaptım. Bu şekilde bütün yuvalardan birer tane sık iğnelerimizi yapıyoruz ve unutmayalım, parmağımızın tarafındaki kanattan alıyoruz. Kendimize taraf olan kanadımıza dokunmuyoruz. Sadece tek taraflı olarak bunu aldım. En başına kadar gelelim. Hiçbir şekilde yuvalarımızı atlatmayalım. Eğer ki farkında olmadan yuvanızı atlatırsanız veya yuvanıza bir tane artırma yaparsanız farkında olmadan modelinizin şekli kayacaktır.
Kafanız karışıyorsa sayı olarak da yapabilirsiniz. En sonunda şöyle bakın, burası biraz karıştırıcı olabilir. Öncelikle son zincirimden bir tane sık iğnemi yaptım ve şu zincir görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle şuradaki zincirden tek sık iğnemi yaptım her iki taraftan. Böylece modelimin birinci sırası bitmiş oldu. Hemen krem olan ipimi alıyorum ve modeli tekrar ediyorum. Modeli bir kere daha sizlerle beraber yapmak istiyorum. İpimi hiç koparmadan şöyle ipimi sabitledim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modelimizin birinci sırasını tekrar ediyoruz. Örgümü çeviriyorum. Burada uzun bırakmış olduğum ipim var. Onu da aradan yürütüyorum. Şimdi 2 defa sardım ve ilk yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Sık iğnemizin üzerine tek taraflı, bakın sık iğnemizin üzerine tek taraflı aldım. Parmağım tarafındakini aldım. Bir defada 2 ipten çektim. Başına sardım, sıradakini bir defada 2 katından çektim. Başına sardım, sıradakini bir defada 2 katından çektim. Başına sardım, sıradakini bir defa 2 katından çektim ve toplamda 4 tane oldu. Tığımın üzerinde 6 tane ipim var. İlk 4 tanesini çektim. Daha sonra 2 çektim. Burada fazla duran ipimizi keselim. Bu görüntüler beni çok rahatsız ediyor. Şimdi bu şekilde bakın, model tam modelin üzerine denk gelmesi lazım. Denk gelmiyorsa bilin ki bir yerde bir sıkıntı var. Onu yol yakınken düzeltebilirsiniz. Başına sardım. Hemen ara boşlukta şöyle 2, 3, 4 dolamalık bir fıstığımı yaptım. Tek seferde çektim. Önce kapattım ve bir tane zincirimi yaptım. Yine başına 2 defa sardım. Hemen sıradakinden şöyle 2 taneden çektim. Sıradakinden 2 taneden çektim. Sıradakinden 2 tane de çektim. Sıradakinden 2 tane, toplamda 4 tane oldu. İlk 4 taneyi tek çektim. Daha sonra 2. Arkadaşlar bakın, modelim üst üste geliyor. İnanın model o kadar kolay ki ilk defa bile yapıyorsanız kafanız hiç karışmadan çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Tekrar 4 dolamalık bir tane fıstığımı aldım. Tek seferde kapattım. 1, 2. Bir tane kapatma, bir tane de yanına zincir yapıyorum. 2 defa sardım. Tekrar hemen sıradaki, bakın sıradaki şöyle oluyor. Şuradan aldım. Önce 2, tekrar ipimi aldım başına. Yine sıradakinden 2, tekrar ipimi aldım başına. Sıradaki,den 2, ipimi aldım başına. Sıradakinden 2, toplamda 4 tane oldu. İlk 4 taneyi çektim. Daha sonra 2. Yine burada 4 dolamalık bir tane fıstığımı yaptım. Tek seferde önce çektim. Kapattım. Bir zincirimi yaptım. 2 defa sarıyorum. Yine sıradakinden önce 2, sonra tekrar yanındakinden 2, sonra tekrar yanındakinden 2 ve sonra yanındakinden 2. Son olarak görüyorsunuz bir tane sık iğnem kaldı. Önce 4 taneyi çektim, sonra 2, sonra 2. Başına sardım. 4 dolamalık bir fıstığımı yaptım buraya. Tek seferde çektim, kapattım. Bir zincirimi yapmıyorum, çok özür dilerim. Sadece kapatıyorum. Çıkış noktasında zincir yapmıyoruz. Sadece kapatıyoruz. 2 defa sarıyorum. Burada bir sık iğnemiz var. Sık iğnemizin içine batarak önce 1, 2, 3, 4 defa da çektim bu şekilde. Bir tane zincirimi yaparak örgümü çevirdim. En baştakine, bakın en baştakine 2 katından batarak bir sık iğnemi yaptım. Daha sonra tek katından, parmağımın tarafındaki katlardan batarak birer tane sık iğne yapıyoruz. İlk sıradan itibaren eminim model çok güzel kafanızda oturacaktır arkadaşlar. Her bir yuvadan tek taraflı sık iğne yapıyoruz. Her bir yuvada. Yuvalarımızı atlatmamaya çok özen gösterelim. Aksi takdirde
modelimiz yarım kalır. Her birinden bu şekilde. Bir de model ilk sıradan itibaren hemen kendini belli eden bir modeldir arkadaşlar. Bütün bakın en son bunu kapattığımız şey var, yuva var. O biraz büyüktür zaten. Onu yarım aldım. Hemen yanındakini de arkasındakini de yarım olarak aldım. Burası biraz önemli, kafamız karışmasın. En son olarak zincir ve fıstığın boşluğuna batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Ve tekrar sıradaki ipimi alarak modeli tekrar ediyorum. Modelimin arka yüzü ve modelimin ön yüzü çok güzel, çok rahat bir şekilde ortaya çıktığını görüyorsunuz. Son bir kere daha büyük parçadan modelimi göstereyim. Videomun sonuna geldim. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. Bu aşamaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.